deneyimledim, bak bisikletleri geçiyorum diye. Geçiyorum. Şimdi işte konuşarak gideceğim bu yolda. Böyle. Bulunduğum yer burası. Evet arkadaşlar. Aslında dün atacaktım bu videoyu. Dün çekmiştim zaten. Ama eve gidip baktığımda yanlış tuşa dokunmuşum. Dokunduğum tuşla makine sürekli yani 8-9 kilometrelik yol time lapse yapmış. Çok kötü bir şey. Biraz küfür ettim. Küfür ettim, geçtim sonra. Öyle. Şimdi tekrar aynı konuma geleyim, tekrar video çekip de gideyim, atayım onu YouTube'a dedim. Yani aynı yere tekrar gelip tekrar çekmek istedim. Tabii o zaman dün su birikimisinden geçmemiştim. Dedim ben su birikimisinden geçeyim, deneyeyim bakayım. Şu an bisikletimde çamurluk var zaten. Hani normali öyle. Çamurluk da güzel. Bir şekilde rahatsız olmuyor. Tozluk vardı çamurluğun altında şurada. Bak görüyorsunuz. Tozluk vardı orada. Çamurluğun bittiği bölgede. O koptu bir şekilde ama yani kışın çok büyük işime yaradı yani. Hiçbir şekilde üstüme çok hızlı da gidiyordum. Ve çamur yerine su. Ama şimdi ufak ufak su sıçratıyor. Ama geçti gitti. Neyse. Konumuza dönelim. Abicim olay şu. Küçük şeylerde çok fazla var da büyük şeylerde yoktur. Niye yoktur? Çünkü büyük şehirde çok fazla kişi olur topluluklarda. Bizde öyle bir şey yok. Bizim bir topluluğumuz var. Tebit'te İtalyan bisiklet topluluğu. Çok az katılım oluyor turlarda falan. Yani üzücü bir durum. Çok kalabalık olduğum çok zevkli oluyor ama ben kalabalığa hiç denk gelmedim. Tura da denk gelmedim. Çok fazla tura da gitmedim. Şurada tekneye gidiyor. Burası Terme Çayı. Bu çay kısaca nereden gelip nereye gittiğini söyleyeyim. Tepede Akkuş diye bir belde var. Ordu'ya bağlı. Oradan gelip Karadeniz'e dökülüyor. Termenin içinden geçiyor yani. Yeni yağmur yağmış. Sel falan çıktı zaten burada da. Neyse. Vakit bulup tura gidemiyoruz. Yani aslında vakit buluyoruz da bizden büyükleri Tebit'in yönetiminde olan abiler esnaf olduğu için çok fazla zaman ayıramıyorlar. Aslında ayrıca çok güzel etkinlikler oluyor. Geçen seneden biliyorum. Bir iki kere gittim. Güzeldi yani. Çok zevk almıştım. Konu şu abi. Bir bisiklet değil yani bir bisikletli birkaç bisikletli hatta. Şimdi bir motosiklet topluluğu kadar birbirini tutmuyor. Bir motosiklet topluluğu kadar birbirini tutmuyor bence. Neden tutmuyor onu da çözemiş değilim yani. Motorlu olmadığı için mi ki? Bir yakıt olmadığı için mi? Motor sürmeyi bilmiyorum ama yani motor kullanıp da video çeken arkadaşları izliyorum. Çok da takdir ediyorum. Çok da güzeller. Akıcı. Çok güzel izleniyorlar. Ama neden biz hani bisikletler olarak çok az varız ya. Çok az. Mesela bir araç benim başıma çok geldi. Ben küçük şehirde olduğundan dolayı yani. Bunun etkisini çok fazla. Tabii büyük şehirler daha fazla. Şu olay yani abi. Hızlı gidiyorsun. 25-30 km hızın var. 20 km genelde. Abi adam durmuyor ya. Neden durmuyor? Bisikletlisin. Hani yaya gibi görüyor seni. O sınıftasın. Bir ulaşım aracı sanki değil bu. Tak durabilir istediği gibi. Geçsin ne olacak? Bence öyle bir dünya yok. Ya çok küfür ediyorum o yüzden. Yanlış ama ediyorum abi işte. Dinlendiriyorlar.
kere oldu öyle yani. Bir otomobil yüzünden yan tarafta hendekleri atladığım olmuştu. Şu çamurlukla ses yapıyor, kesmem lazım. Ya inşallah daha fazla ilgi gösterirler. Anlayış, yani anlayış büyük toplumlara çok büyük bir olay. Anlayış bizde yok, yani burada yok. Bir otomobilin, bir araçların, motosiklet de dahil buna, bir bisikleti anlayış göstermesi çok az. Ha şimdi şey var mesela, adam kırmızıda durmuyor. Mesela ben durmuyorum kırmızıda abi. Bisikletli olarak herkes duruyor kırmızıda. Ben durmuyorum. Saygı bekliyorsun diyorsun. Bekliyorum abi, niye? Emniyet şeridini kullanmak gibi bir şey bu yani. Durmuyorum kırmızıda. Genelde durmuyorum. Durduğum oluyor ama acelem oluyor. Hızlı gitmek istiyorum. Yani hızlı da, çünkü otomobil hızını aramıyorum yani ben bisikletli hayatta. Ne kadar ses yapıyor biliyor musun? Adam şişe kırmış ya, buranın kocaman soda şişesini. Tut götüne sokacaksın o soda şişesini, İzmir'in. Sese baksana abi. Ses bak, çamurluk ya. Bir de vuruyor.